Hadi hayırlı olsun. 200 tane bıldırcım vardı kendi yani. Hele cimcimelere bakıyor. Oho. Dağlara yine kar yağdı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Neydirsiniz? Gelin şöyle bir tokalaşalım. Hadi bismillah. Yine kümese indim. Yine derken de her gün iniyorum zaten. Kafesleri açmadan önce keçilerimizi çıkartıyoruz önce. Çünkü peynir çatlayacak. Meme de meme. Hadi bismillah. Gel bakayım. Badem badem. Şurada bir tavuk var. Geceden dışarıda kalmış, unutmuşuz. Çocuklar gelin çıkın siz. Herhalde gurk yılın gurk sayısı artmaya başladı. Şimdi her önümüze gelende gurk yatıramayız. Ama elimden geldiğince yatıracağım tabii. Bu arkadaş burada neyin üstüne gurk yatıyor anlayamadım. Kızı. Kendisi Trabzon gugurlisi. Kızım kahpam sen burada ne yattın? Yumurta da varmış orada. Bu nasıl bir gurkluk? Sabah sabah ilk gurk tavuğumuzu gördük. Güne başladık. 2 tane yumurtanın üstüne yatmışsın ama bu gurk nasıl gurk? Yoksa yumurta mı salıyorsun? Hiç ses yok, seda yok. Ama şüphelendim. Hayvanın korumundan şuna şüphelendim. Yumurta kırılmış olabilir içinde. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Olmuşsa büyük sıkıntı. Biraz rahatsız gibi geldi. Bu yıl zaten çoğusunu kaybettik hayvanların. Bu da gideceğe benziyor arkadaşlar. Durum vahim şu an. Çok hoşuma gitmedi. Neyse bunu da ayıralım. Duruma göre bakacağız. Gurk değil. Gurk olsa ses çıkartır. Suyumuzu dolduracağız. Bunları bir alayım dışarı, dikenleri. Dikenleri bir dışarı alayım. Çocuklar. Sonra dolduruyor. Hepsi bitmiş. Şimdi civcivlerimizin şu an yeri iyi mi? İyi ama 2 güne buradan çıkartmamız lazım. Niye diyeceksiniz? Zaten direkt sezersiniz. Şu an içeride boğuk bir hava var. Tavuklarda, civcivlerde en önemli şey ne? Havalandırma. Ya buradaki camı sökeceğiz. Daha iyi havalandırma olması için. Ya da büyük kafese aktarmamız lazım 1-2 güne. O içerideki tavuk, o hayvan nasıl büyük bir şey ya. Dev gibi tavuk var. Şuna bak. Horozdur belki de. Neyse. Dediğim gibi buradan artık çıkartmamız lazım. Sizlere de öneriyorum. Hayvanları takip edin. Böyle ortamlarda bir kendiniz kapağı açıp içeriden bir havayı soluyun. Küçük bir miktar. Bakın ki nasıl bir hava var içeride. Size eğer boğuyorsa, oksijen az hissediyorsanız hemen ya bir cam sökün ya da büyük yere alın. Yoksa hastalıklar başlar. Bizimkiler hep oksijen azalmış. Peynir niye bağırıyor öyle ya? Tamam. Şimdi oldu bak. Şimdi oldu işte gördüğünüz gibi. Havalandırma önemli arkadaşlar. Şimdi daha çok hava gelecek. Pis havanın çıkması lazım.
Şu an bizim badem geçen yıl peynirin geldiği yaşlarda. Boynuzlarından seziyorum. Ya ben sizi severim. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Anne keçimiz yavrusuna nasıl boynuz atılır onu gösteriyor. Kerata ya. Hele gel. Umarım bize bulaşmazsın badem. Sen büyüdüğünde boynuz mu atıyorsun? Arkadaşlar bir yumurta verimimiz var. Çok şükür hamdolsun. Rabbim sizlere de nasip etsin. Tavuklar yumurtaya çıktı. Öyle böyle çıkmadı. Ta geçen son çıkımlarda birlikte yani bütün ferikler yumurtaya çıkmış durumda şu an. O yüzden yumurta verimimiz çok iyi. Sabah sabah yumurtaları toplayacağım. Burada gördükleriniz bir günlük yumurta. Yani dün toplamadım. Şimdi de yumurta salmaya devam ediyorlar. İnanılmaz. Hamdolsun. Uzun zamandır kız şunu nasıl çıkartıyorsunuz şimdi? Şunu tavuğa buradan çıkar diye bir şekilde. Kuzum tamam canım tamam. Yumurta salacaksın tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun inşallah. Maşallah. Hadi bismillah. Bereketli olsun. Harikalar Diyarı yumurta toplama videolarıyla başladı. Bugün sizlere birkaç da kendimle alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Çok merak etmeye başladınız artık. Şu tavuğuma hastayım. Yumurtaları bu arada saymıyorum. Sayan arkadaşlar olursa sevinirim. Aşağı yorum atarsınız. Hemen öbür yumurtaları da toplamaya devam ediyorum. Bismillah. Bu tavuk niye yumurtaları altına almamışlar? Yani çok tuhaf. Ya altında çok yumurta var, sığmamış, tamam mı? Olabilir yani, bir bakacağım. Ama var altında yumurta. Muhtemelen yumurta yapmak üzere. Kurt değil. Ne büyük yumurta bu böyle. Kucu. Kızım. Canım. Bismillah. Oo, bunun altında yumurta var, bayağı var. Hatta sığmamış. Sığmamış, birazını taşırmış. Bu da yumurtada şu an. Bu arkadaş yumurta salacak, yumurta arıyor. Tavuklarda öyle bir şey var biliyorsunuz. Yumurtanın olduğu yerde yumurta salmayı çok seviyorlar. Ben şöyle güzelce toplamaya devam ediyorum. Kızlar durun sessiz. Şu an çok sessiz olacak. Oradan bana bakıyor bak. Bismillah. Dur bakayım. Maşallah bunun altında bayağı yumurta varmış. Rabbim nasip ederse yeni sezonda böyle çikolata renginde kahverengi yumurtaları da toplamak nasip olur. Umarım. Gugu. Gugu. Bu videomda tavuklarımı merak edenler var. Bu yıl bayağı bir tavuk kaybettik. Hatta genel olarak sevdiğimiz tavukların çoğunu kaybettik arkadaşlar. Ay maşallah bunu da alayım. Bakın bu da çok güzel bir tavuk. Hatta bu izin vermiyor. Yumurtaları almama izin vermiyor. Dur ama benim bunlar. Bir forlukta 3 tavuk mu var 2 tavuk mu var? Bacağı dışarıda bekliyor. Kızlar. Sinirli. Çık sen şuradan ya. Çık oğlum çık. Çık at bu bacağını buraya. Baba. Güzel. Oo. Tabi sinirli olursun. En çok yumurta da bunda var. Dur bakayım. Sakin. Onları da bir almam lazım ama. Uf. Çok da kötü vuruyor.
Maşallah maşallah. Kaç tane topladım bilmiyorum. Bayağı topladım. Ha, bunun altına alacağım. Oo. Lan. Sizde de güzel yumurta var. Evet. Yavaş yavaş. Tamam. Oluklardaki yumurtaları toplamayı başardım. Hadi hayırlı olsun. Güzel topladık. Sayabilen olduysa arkadaşlar yorum düşebilirsiniz. Aha bir gurk. Gurkları da sayalım mı? Bir tane gurk burada var. Öbürlerinde gurk sezmedim ama bizim Brahma da gurk. Acaba kaç tane topladık? Burada gördüğünüz yumurtaların hepsini sizler de sipariş edip kendi güzel süslü sürünüzü kurabilirsiniz. Kuluçkalık yumurtalarımızı yorum kısmına inerken web sitemizi görebilirsiniz, mağazamızı. Böyle aşağı doğru kaydırın telefonu, görürsünüz ürünleri. Herhangi birinin üstüne bastığınız zaman direkt siteye atar sizi ve istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Diğer işlere geçmeden önce daha rutin işlerimiz bitmedi. Tavşanlarımız, civcivlerimize bakacağız. Asil kümesi, bıldırcınlar derken bayağı bir işimiz daha var. Ama sizlere biraz merak edilenlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi sürüde çok fazla hayvanımız kayboldu. Yani gogo yok, horozlarımızdan çok güzel horozlarımız yok. İsim taktığım, sevdiğim Hades yok. Bu sezona gelene dek, mevsim geçişlerinde falan oluyor. Her yıl bu kayıpları yaşıyoruz. Böyle göremediğiniz videoda Tokyo'sundan tutun da sevdiğimiz, isim taktığımız çoğu hayvan şu an yok. Sultan da gitti. Hepsi gitti arkadaşlar. Her yıl mevsim geçişlerinde dikkat ederseniz zaten en sevdiğimiz tavuklar veya horozları kaybediyoruz. Bu normal bir şey. Ya sürekli ekran karşısındayız ister istemez. Sizler de o yüzden bol bol aslında sizlerden dua istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Sürümüzde illaki oluyor. Video çekerken de ister istemez böyle şeylerle her yıl karşılaşıyoruz. Bu yılda çok fazla horoz ve tavuk kaybettik. Fazla derken de yani 10 taneye geçmemişler ama gözle görülür sevilen karakterler gitti. Bu karakterlerin yerine yine güzel karakterler tabi dolduracaktır. Lakin böyle şeyler maalesef oluyor. Yani göremediğiniz hayvanların birçoğunu kaybettik arkadaşlar. Merak etmeyin. Çiçekler açtı. İlkbahar geldi. Bu saatten sonra üretime de başladık. Bir döngü var burada. Bir hiyerarşi var. Kuluçka makinelerimizi dolduruyoruz. Kurt tavuklarından civcivler çıkartıyoruz. İster istemez böyle bir hiyerarşide maalesef kayıplar da oluyor. Kayıplarımızın birçoğu, hayvanlarımızı biliyorsunuz ben yıllardır uğraşıyorum. Ne kadar fazla kırma yapmaya çalıştım, çaprazlama yapmaya çalıştığımı biliyorsunuz. Hayvanlarımızın genetiğini güçlendirip hasta olmayan bir sürü elde etmeye çalışıyorum. Ama birçoğunun direkt gidişi arkadaşlar ani oluyor. Kontroller ettiğimiz zaman da birçoğunda iç parazite denk geldi. Peki sebebi ne? Onu da söyleyeyim. Şimdi ilkbahar geldi, ortam iyi ama kışın oluşan çamurlar veya da buna benzer şeylerden hayvanlar ister istemez koruyamıyorum. Ve bunları yiyen hayvanlarımızda iç parazit oluşuyor. İç parazite 2-3 ayda bir iç parazit uygulaması yapıyoruz aslında bütün sürüye ama bazen kurtaramıyoruz. Yani bak kanatlı değil sadece bütün hayvanlarda en büyük sıkıntı iç parazittir. İçeride bulunan parazitler hayvanları uzun vadede hasta edebiliyor. Yani eğer hayvancılık yapıyorsanız bunu kesinlikle ihmal etmeyin. İşte yaşlı olanlardan giden oldu hasta olmadan. 2-3 tanesi yaşlılıktan gitti. Ayrıca da işte dediğim gibi sürü sayısı arttıkça, ortam kalabalıklaştıkça dışarıda ben açık alanda bakıyorum. Güvercini, serçesi bitmiyor. Dış etkenlerden tamamen etkilenen hayvanlarımız hasta da olabiliyor. Durum bu. Başka da bir sıkıntı yok. Bunları da söylemek istedim. Görmediğiniz her bir hayvanın olmadığını artık bilin. Çünkü hepsini ayrı ayrı videolar çekip de bunu kaybettik, onu kaybettik demeyi sevmiyorum. Eskiden de o. Gelelim diğer bir konumuza. Şuraya oturayım, 2 dakika konuşayım. Siz de beni iyi dinleyin. Ondan sonra işlerimize devam ederiz. Arkadaşlar merak ediyorlar. Eski takipçilerimiz hele de çok soruyor bana bunu. Dadaş eskiden şunu derdin, bunu yapardın. Şimdi tokalaşarak videoya başlıyor. İşimi yapıyor. Hayvanlarımla vakit geçiriyorum ve sizlerle de bunu paylaşıyorum. O huzurumu, o mutluluğumu, her şeyi göstermeye çalışıyorum. Geçmiş videolarımdan bu zamana kadar tabii ki de değiştim, büyüdüm, olgunlaştım. Benim hayvan sevgim biraz çocukçaydı. Yani hayvanları severken biraz fazla severdim. Küçüklüğümden beri öyleyim aslında. Hatta kamera arkasında da halen daha hemen hemen öyleyim. Bir hayvan aldığım zaman elime mıncık mıncık yaparım ve birazcık çocuklaşırım hayvanlarla. Konuşurum onlarla. Sohbet ederim, mıncıklarım. Ama benim o halimi gördüğünüz zaman şımarmış gibi algılanıyordu. Geçmiş yıllardan bahsediyorum. Biraz şımarık duruyordum.
Bazıları yakıştırıyor, bazıları yakıştırmıyordu bana bu durumu. Ama ben hayvanlarla o şekilde bir insandım. Onu da öyle sizlerle paylaştım. Şimdi ise uzun zamandır fark etmişsinizdir. Artık öyle bir şey yapmıyorum. Ama emin olun şu camiada gerçek hayvan sevgisi konusunda emek vermiş bir adamım. Ve emek vermeye de devam edeceğim. Hayvan sevgimizi, doğru hayvan sevgisini sizlere ve bütün izleyicilerimize ulaşabildiğim kadar insana ulaştırmaya çalışıyorum. Ufak ufak harikalar diyarları neden olmasın, neden kurulmasın? Kümesleriniz olsun, kapınızın önünde hayvanlarınız olsun diye yıllardır çabalıyorum. Ve çabalamaya devam edeceğim. Bizler üretici miyiz? Evet, üreticiyiz. Sürekli üretiyorum. Hobi tarzında aslında üreticiyim ben. Büyük bir işletmeye geçmedim. Çünkü büyük bir işletmeye adım attığım zaman buradaki video potansiyelini ve buradaki hayvan sevgisini çok iyi bir şekilde sizlere aktarabileceğimi düşünmüyorum. Sebebi ise artık aşırı ticari bir faaliyet olduğu zaman insan ruhen, bedenen, kalben her şekilde ticarete yöneldiği için hayvan sevgisi yavaşlıyor, zayıflıyor. Hayvan sevginiz zayıflayınca da hayvanlar artık iş olarak görmeye başlıyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman sevesiniz bile gelmez. O nedenle önce sevgi, sonra iş arkadaşlar. Parayı ise çok düşünmeyin. Severek yaparsanız zaten gelir. Bu kadar da diyeceklerim. Bu konuda da artık son noktaya koyduk. Ben biraz büyüdüm arkadaşlar. Ben büyüdüm. Siz bizleri takipte kalın. Hayvanlarınıza iyi bakın. Elinizden geldiğince de videolarımızı izlerken bir like atın. Teşekkürler. Hadi işlerimize geri dönelim. Merak ettiğiniz konular varsa yine benim hakkımda aşağı yorum düşmeyi unutmayın. O yorumları ben okuyorum hepsini. Hepsine cevap veremezsem, kalp atamasam da okuduklarımı not alıyorum ve bir sonraki videolarımda yine bahsederim. Evet. Son bir işim kaldı. O da tavşanların yemlenmesi. Bizim kazlar gurk olacak herhalde. Yumurta mı salıyorsunuz? Tamam. Ediyle, büdüğüyle herifti yatan. Edi piyasada yok. Neden bunlar gurk olsun? Bir 4 tane yumurta ayarlayacağım, altına koyayım. Emin olayım da. Tavşan yavrularımız da büyüdü. Tavşan yavrularımız da büyüdü. Abi. Şu yem çok iyi oldu ya. Toklu yemi. Besleyici. Çok güzel. Tüm hayvanlara yetiyor yani. Protein değerleri yüksek. Yavrular nerede? Piyasada yok. Neyse, yakında tam anlamıyla çıkarlar. Biraz da aslında elma kabuğu versem size iyi olur gibi. Olmaz mı? Al, yersiniz. Elma kabuklarını da seversiniz. Yiyin çocuklar, yiyin. Afiyet olsun. Tamam. Burada tamam arkadaşlar. Şimdi bütün rutin işlerimi bitirdim. Yani artık detaylı ve teferruatlar var. Temizliğidir, odur budur. Bunları da zaten kamera arkasında yapıyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yumurtalarımızı topladık. Bugün benim için muhteşem bir yumurta günüydü. Verimimiz çok şükür iyi. Yumurtalar patır patır. Sizlerin de inşallah daha güzelleri olur. Allah hepimize bol bol bereket nasip eylesin. Hadi bismillah. Keçilerime de birazcık elma yatırdım. Onların otu var. Şuraya atayım. Üstünden yesinler. Biraz ot yiyin ya. Biraz ot yiyin çocuklar. Sürekli yem yiyemezsiniz. Şimdi yem karışımı yapacağım. Asil kümesine geçiyoruz arkadaşlar. Civcivlere de bakarız. Bunu yaparken bir de aparat göstereceğim size. Çok işime yarayan, işimi kolaylaştıran bir şey. Artık yemleri daha kolay karıştırıyorum. Çok yoruyordu bizi. Zaman kaybediyordum. Şimdi yemleri buraya alıyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kız ayarları da var. Bildiğiniz çimento karıştırma makinesi. Çok da güzel karıştırıyor bu arada. Hemen karıştırdı. Ya yem karma makinelerine baktım, çok pahalı. Benim sürüm için çok da gerek yok. Şimdi ben sürekli yem dolduruyoruz. Karıştırırken elimize zor oluyor.
Ne olur ne olmaz diye yem karma makinesindense güzel bir tane, şurada bakın, çimento karıştırma makinesi aldım. Fikir yürüttüm. Neden olmasın dedim ve çok da kullanışlı oldu. Şimdi 3-4 dakikada bütün yemi karıştırabiliyorum. Şimdi civciv kontrolü yapıyoruz. Kurkumuz yatıyor. Onda bir sıkıntı yok. Buradaki cücüklerimize bakalım ne durumdalar. Kayıp yaşamazsak eğer sağ salim büyüyecekler. Yaşamış mıyız kayıp? Dersin 6 tane değil miydi civcivler? 4 tane var. Kesin fareler götürdü ha. Ha yok, 2, 4, 5 tane oldular. Birdenbire çıkıyorlar sağdan soldan. Fare sorununu çözemediğimiz için civcivlerde kaybımız da olabilir. Yani bekliyorum ama hayırlısı bakalım. Hepsini büyütebilecek mi? İzleyip göreceğiz arkadaş. Ama anne güzel anne. Yani çok güzel gurk. Bu yıl bu birkaç kez daha gurk olsa hepsini de yatırırım. Şimdi asıl cücüklerin yanına gidiyorum. Cücük. Bizim burada cücük derler. Asiller. Asillerin civciv sayısı çok kalabalık. Bayağı kalabalıklar. 12 tane falan var diye biliyorum. Ve çok güzel duruyorlar. Sarışın sarışın. Sarı civcivler. Ya bir görüntü ver, görüntü. Aldım görüntüyü. Hay maşallah. Umarım bunlar da sağlıklı bir şekilde büyürler. Ne diyelim. Hele cimcimelere bakın ya. Canlarım benim. Çok güzel duruyorlar. Çok şükür bunlar diye. Bir gurk daha asil. Arkada bakın folluğun içine girmiş. Asil bir gurk. Bunlar zaten yakında patır patır gurk olmaya başlarlar. Hepsi birden. Evet, bıldırcınların yemini verdim. Yumurtanın birini de kırdım. Üzerine basınca kırıldı. Maşallah. Keratalar. Şu anki bıldırcın tayfamız biraz dişi az. Yumurta verimi o yüzden düşük. Ya, sayı da az. Geçen yıl burada 200 tane bıldırcın vardı gezinen. Yer yoktu, adım atamazdınız. Bu yıl da olacak da. Daha Nisan'a yeni girdik. Haziran'a kalmaz. Nisan içerisinde bir yumurta gelecek. Onu dolduracağım. Haziran'a kalmaz yumurtaya çıkarlar. Burayı full bıldırcın doldururuz arkadaşlar. Ondan sonra mutlu mutlu izleriz hepsini. Tamam. Yemlerini verdik. Bu işte tamam. Günlük yemleme yapıyorum. Çünkü geceleri fareler yiyor yemleri. Ve yine söylüyorum, tavuklarda 7/24 yem bıraktığım zaman sürünün içerisinde uzun vadede hastalandıklarını çok iyi tecrübe ettim. Yani biz fabrikasyon sistem değiliz. Fabrikasyon sistemi olsa tamam. Ama hobi olarak yapıyorsan bu işi, hayvanların sağlığını da düşünüyorsan sürekli yem bırakma. Bu hayvanlar kendi vahşi hayatında, kendi doğalarında sürekli yem bulabiliyor mular? Düşünün. Sağlıklı bir sindirim sistemi için, mutlu ve huzurlu hayvanlar için, hareketli bir ortam için sürekli yem vermeyin. Tavuk başına 130 gram hesaplayın. Sabah ve akşam olmak üzere 2 kez yemleyin ve bırakın. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.